güzel. Kaydımız her ikisine başladı. Tamam. Başlıyoruz o zaman. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar hepinize merhaba. İstanbul Eyüp Peugeot Mar'dayız. Taner Bey davet etti. Bugün 3008'in, yeni 3008'in diyelim hatta, test sürüşünü yapacağız. İlk izlenim videomuz olacak aslında. Hagop Bey bizlerle beraber. Öncelikle Merhaba. ben kanalıma hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk. Siz de Peugeot Mar'a hoş geldin diyebilirsiniz. Evet. Aracımızı çalıştıralım. Uzun bastık. Araç çalıştı. Koltuk ön tarafa geldi. İniş çıkış desteğimiz bulunuyor. Vitesimizin konumu biraz değişmiş. Ön tarafa gelmiş. Hemen şöyle onu D'ye aldık. Park frenini bırakmasak bile kendisi otomatik bırakacaktır. Şöyle gaza bastık. Evet. Gayet güzel bir şekilde çıktık. Aracımız 3008 GT donanım. Özellikle 21 inç multimedya ekranı hemen ilgimi çekti açıkçası. Gayet derli toplu. Güneşten etkilenme durumu gözükmüyor. Evet, dönüş sistemleri, kamera sistemleri hemen devreye girdi. Aracımız hibrit miydi? Hibrit, evet. 1.2 hibrit. 136 beygir. 136 beygir, evet. Hibrit olması tabii bize ekonomik olarak fayda sağlayacak. Bir katkı sağlıyor tabii ki kör nokta uyarı sistemi. Evet, kör nokta uyarı sistemi hemen çalıştı. Kapılarımız kilitlendi. Bunlar benim sevdiğim özellikler. Araç bir uyarı veriyor. Ne uyarısı verdi? 30 kilometrenin üzerine çıktığımız için bir uyarı verdi. Kurallar gereği şu anda olması gereken bir özellik. Evet. Her araçta var. Her çalıştırdığınızda eğer bundan rahatsız oluyorsanız kapatmanız gerekiyor. Önümde bir gösterge var Hagop Bey. Şu anda benzinli motoru kullanmıyorum. Gaza biraz bastığımda benzinli motor devreye giriyor. Ayağımı çektim. Şu anda şarj olduğunu görüyorum. Evet. Araç süzülüş modunda devam ediyor. Özellikle şehir içerisinde hibrit araçlar yakıt tüketimi olarak çok başarılı. Türkiye'de hibrit araçlar artıyor. Elektrikli araçlara da bence güzel bir rakip. Çünkü menzille ilgili herhangi bir probleminiz olmuyor. Evet, bulunmuyor. Evet, evet, doğru. Uzun menziller yapabiliyorsunuz. Hı hı. İsterseniz biraz donanım farklarından bahsedelim. Ben içerideki aracı inceledim. Allure paketli içerideki araç. Ingora mavi, yeni rengimiz zaten. Evet, çok güzel bir renk. Renk skalasına yeni katıldı. Bu arada kırmızı yok artık. Kırmızı artık gelmiyor, evet. Evet, bu Eski üzücü 3000 haber olabilir. Ben kırmızıyı çok seviyorum. Kırmızı çok talep vardı. Hatta bundan önceki 3008 jenerasyonunda da çok istek Görüyordu. vardı. Evet. Yollarda da çok fazla görüyoruz zaten kırmızı Artık rengini. kırmızı Ama artık yok. bu rengi göreceğiz. Neydi Evet. ismi? Ingora mavi. Ingora mavi. Kullandığımız aracın rengi zaten Ingora mavi. Ingora mavi. Muhtemelen zaten. Güzel bir soft bir renk, yumuşak bir renk. Evet, benim de hoşuma gitti bu renk. Müşterilerden bayağı bir beğeni aldı. Unutmadan bazı şeyleri söylemek istiyorum. Ayağımı gaz pedalından çektim. Otomatik olarak bataryaları doldurmak için tekerlekler gücünü kullandı. kullanıyor. Ve frene hiç basmadan o gerekli yavaşlamayı yaptı bana. Evet. Yani rejenerasyon seviyesi gayet iyi ayarlanmış. Çok iyi, çok iyi, evet. Şehir içinde belki henüz tabii çok fazla kullanma imkanım olmadı ama fren pedalını çok daha az kullanacaksınız. Bakın şu an ayağımı çektim. Çok güzel duruyor. İleride kırmızı ışık var. Mesela oraya doğru yanaşayım. Arkamda boş, müsait. Ayağımı gazdan çektim. Rejenerasyon başladı. Güzel bir seviyede devam ediyor. Çok güzel. Sadece durmak için bir Sizden destek bastım. alıyor. Evet, istek alıyor. Yoksa ufak ufak gitmeye devam ediyor. Evet. Donanım farklarından bahsedelim. GT donanımdayız. Güzel bir direksiyon, güzel bir kokpit, güzel bir aracın içerisindeyim. Zaten araca daha oturduğumda işte elektrikli koltuklar ve yan tarafta desteklerin desteği, yan desteklerin de aktif olduğunu hissettim. Tabii Allure donanımda bunlar olmayacak. Bunlar olmuyor. Allure donanım hangi özelliklerle birlikte geliyor? Şimdi şöyle, Allure donanıma ek olarak GT zaten en full zaten. Şu an kullandığımız araç. Birincisi Matrix farlar geliyor. Dış donanımdan bahsedecek olursak. Jantlar zaten gene aynı donanımda geliyor. Jantlarımız bu arada kaç inçti tam bakamadım ama 19. 19 inç. Evet. Gayet güzel. İçerisine geldiğimiz zaman zaten otonom sürüş geliyor. 21 inç zaten ekranımız geliyor. Adaptif cruise kontrolümüz geliyor. İç ambiyans aydınlatmamız geliyor. Evet, onları da çok beğendim. Gece çok iyi oluyor. Değil mi? Gece evet. Hani 3 boyutlu böyle bir tasarım yapılmış. Biraz daha oyuklu böyle, sanki nasıl diyeyim, bir mağaranın içerisinde kayaların içinden
ışık vuruyor. Çok hoş Evet, bir çok- tasarım olmuş. Müşterimiz de çok beğeniyor renk kombinasyonunu. GT olarak nappa deri koltuk geliyor. hı. Masaj fonksiyonlu. Oo, çok Elektrikli güzel. hafızalı ön koltuklarımız geliyor. Koltuk ısıtmalarımız geliyor. Ön koltuklarda soğutmamız geliyor. Arka koltuklarda ısıtmamız geliyor. Çok güzel. Ön koltuk soğutmayı böyle ilk çıktığında ben şey demiştim. Ya ne gerek var soğutmaya? Antalya'da bir çekim yapmıştım. Dedim ki iyi ki varmış. İyi ki varmış. İyi değil mi? ki İyi varmış, Evet, kesinlikle. evet. Bazen işe yarıyor. Direksiyon ısıtma var direksiyon mı? ısıtma var. Çok güzel. İnsanlar artık lüks istiyor. Evet. Lüks araç almak istiyor. Direksiyon simidimiz bir eski jenerasyona göre bir tık daha aslında format olarak aynı ama bir tık daha ufak tefek böyle farklılıklar var. Ben hemen onlardan müsaadenizle bahsedeyim çünkü çok önemli bir husus. Araca ilk girdiğimde ben de bundan mutlaka bahsetmem lazım dedim. Çünkü daha önceki Peugeot 3008'lerde, 2008'lerde de bu biraz daha vardı. Hatta ben 2008 videom da var. Onda biraz daha böyle sıkıntı yaşamıştım ama şu anda üstü kesik bir direksiyon var. Görüşümü şöyle göstereyim. Kesinlikle engellemiyor. Direksiyon ayarı bana ayarlı. Alt tarafta GT logom var. Alt tarafı da kesik. Ele çok güzel oturuyor. Şöyle etli, hoş bir direksiyon var. Altlarında da kulakçıklar var. Onlar da yine Evet, manuel kullanım için. evet manuel kullanım için güzel. Bu arada manuel kullanım demişken vitesten de bahsedelim Vitesten de isterseniz. bahsedelim, evet. EAT 6 şanzımana Evet. geçti. EAT 6'ya geçti. Daha önceden EAT 8 vardı. Fakat hibrit sistemin gelmesiyle birlikte EAT 6'ya geçildi. Ya orada artık yer bulamadılar diyelim hibrit sistemi ekledikleri için ya da bildikleri mutlaka bir şeyler vardır. Mutlaka, evet. O konu Evet. şu an için benim için muamma. Var mı bilginiz onu sorayım. Şu an için yok. Ben Taner Bey ile görüşmüştüm. Kendisine de buradan selam Evet, olsun. selam Taner olsun. Bey EAT 8'i çok övmüştü. EAT 6 da kullandığım kadarıyla gerçekten güzel, herhangi bir sıkıntısını hissetmedim. Uzun yolda da Ve denemek lazım. yeni kasa gelen 5008'de de gene EAT 6 kullanılıyor. EAT 8 onda da kalktı. EAT 8'de 0-100 hızlanmada 3 tane vites değiştirdiği için biraz böyle Evet. orada bir sıkıntı vardı ama uzun yolda da EAT 8'in çok büyük bir avantajı Çok var. büyük Çünkü bir rahatlığı var, 2500 evet. devirin üzerine neredeyse hiç çıkmıyorsunuz. Aracın ağırlığı 1573 kilogram. Evet. 5008'den ağır bu araç. Evet, 5008'den ağır. Şaşırdım ben. Bu arada tarz olarak da biraz bahsedelim. Tarz olarak baktığımda farklı bir 3008 gördüm ben bir önceki nesle göre. Tabii Nasıl bir farklı nesle bir- göre zaten Evet. bir 10 santim falan dıştan uzadı. Arka tasarımımız özellikle çok değişmiş. Arka tasarımı daha böyle bir küt Fastback SUV fastback tarzı. olarak. Yani 408 ile 3008'in bir karışımı karışımı gibi olmuş. düşünün. Spor hatları vurgulamış. Evet, Zaten evet. çizimleriyle, dış tasarımıyla Peugeot şu aralar kendine baktıran bir marka. Kendine baktıran bir tasarımı var. Yeni 3008'de o fastback tasarım benim hoşuma gitti. Bir de arkada bir spoiler var arkadaşlar. Ben spoiler'i incelerken iç tarafına baktım ve orada Vortex jeneratörler gördüm. Evet, evet. Bu uçaklarda kullanılan bir teknoloji. Uçakların kanatlarının daha geç stall olmasını sağlıyor. Vortex jeneratörler otomobillerde de kullanılıyor tabii ki. Ne işe yarıyor? Aslında havanın akımını orada bozuyor. Fakat o bozuk akım daha fazla bir basınç farkı oluşturarak aracın arkasındaki o bastırma kuvvetini arttırıyor. Böyle bir teknolojiyi açıkçası Peugeot'un kullanması gerçekten beni şaşırttı. Hagop Bey'e de sordum. Hagop Bey dedim böyle bir detay var biliyor musunuz? Ben biraz olsun havacılık teknolojisine hakim bir insan olarak ben de size şöyle bir bilgi vereyim dedim. Biz de sizden öğrenmiş olduk bu arada. Estağfurullah diyelim. Detaylı gözler görür onu. Biraz detaylı Evet. bakmak gerekiyor. Otonom sürüşümüz var. İsterseniz onu hemen açalım. Daha önceki 3008'lerde benim eleştirdiğim bir husus vardı. Adaptif hız sabitleme tuşu bu sol taraftaki koldaydı. Şimdi nihayet Peugeot bunu artık direksiyona taşımış. Direksiyona Ben taşıyor. böyle olmasını daha çok seviyorum. Şimdi asiste bastım. Daha sonra play'e basacağım sanırım. Evet. Ve bu arabayı ilk defa kullanıyorum. Bakalım ne kadar user friendly, ne kadar kullanıcı dostu diyelim. Bir alttakine bastım. Sonra OK'ye bastım. Şu an aldı. Aldı. Hızımızı arttırdı. Hızımızı arttırdım. Direksiyonumu tutuyor mu şu anda? Yani Evet, tutuyor. ortalaması var. O zaman ellerimi de çektim. Bakalım açık mı o? Yok. Ha açık. Çok Açık, güzel. Açık, evet. Şeridi sağına soktu beni. Aslında ortalama sistemi de var. Şöyle bir asiste tekrar basayım mı? Ama tabii Drive assist. Evet şu anda Evet. devreye girdi. Tamam On- şu an devreye girdi. 10 saniyede bir Elimi tutmam gerekecek. Evet, tutmanız gerekiyor. Aksi takdirde 3 uyarıdan sonra Bırakacak kendini. Bırakacak kendini. Bir viraj var. Küçük de olsa bakın. Gayet güzel dönüyor. evet. Öndeki aracı güzel Öndeki takip, takip ediyor. ediyor. Kendisi gidiyor. Bakalım ne kadar zaman sonra uyarı verecek. Onu da görelim. Evet. Evet. Ortalama 10-12 saniye. Güzel bir süre. Yarı otonom sürüş şu demek. Onu da hemen açıklayalım. Ben bırakayım araba kendi gitsin değil. Değil, evet. Ama ara ara size yardımcı olsun.
bıraktığınızda olabilir. Şöyle bir telefonla, tabii ki bunu tavsiye etmiyoruz ama bakarsınız ya da bir an olsun dalgınlık sebebiyle arkadaşlar şeridinizden kayarsınız. Bu gibi durumlarda sizi uyarıyor. Size güzel ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Tam otonom sistemlerin gelişmesi için zaten bence önce yollarımızın düzgün olması lazım ki ondan sonra şerit olsun. Çizgilerinin netleşmesi Kesinlikle lazım. Araya giren sürücülerin biraz daha dikkatli olması lazım belki, evet. Ya da işte olmaması lazım. Burada navigasyon ekranından hemen biraz bahsedeyim. Ekran kalitesi, netliği, hissiyatı güzel. Ekranı nesile göre çok daha iyi. Daha iyileştirilmiş. Evet. Bu da hoşuma gitti. Normalde kendi detaylı testlerimde, inşallah detaylı test videomuzu da çekeriz. Ses ölçümü yapıyorum. 90'a bir çıkıp bir ses ölçümü yapalım. 56 desibel. Çok iyi. Çok iyi. 60 desibelin altı iyi olarak konumlandırabilirsiniz, düşünebilirsiniz arkadaşlar. 60 desibelin altı iyi değerdir. Rüzgar sesi fazla yok. Gayet stabil ve sesli bir şekilde. Lastiklerden böyle bir ses almadım. Evet. Rüzgar sesi olarak da çok yüksek hızlara çıkmasak da 90'da falan çok rahattı. Muhtemelen artık detaylı testimizde onları devam edelim mi? Evet. Hadi devam edelim o zaman. Yani havaalanı yolundan oradan döneriz. Araç güvenli bir araç. Bunu kesinlikle söyleyeceğim. Evet. Yani bütün donanımlardan hepsi aktif halde. Çok iyi çalışıyor. Evet, bunu gördüm ve gerçekten hoşuma gitti. Viraj alma performansı da bence gayet güzel, yeterli. Bir de şunu çok sevdi müşterimiz. Her şeyin böyle elinin altında olması, işte ses tuşunun, koltuk ısıtmalarının vesaire. Her şeyin böyle elinin altında olması. Şimdi güzel bir konuya değindiniz. Menülere girip havalandırma ayarlarına girmek ya da işte ufak bir şeyler yapmak hem sürücüyü yoruyor hem sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor. Navigasyon bilgisine yine buradan devam ediyoruz. Telefon bağlantımız varsa buradan mirror screen yapabiliyoruz yine telefonumuzu. Ses kalitesine değinelim. Fokal ses sistemimiz var. Geliyor zaten tartışmasız segmentlerine göre açık ara. Güzel bir ses sistemi. Bir müzik açabilir miyiz? Tabii. Radyoyu açalım isterseniz ya da telefonumuzu bağlayalım. Telefonumuzu bağlasak. Apple CarPlay'imiz ve Android Auto'muz var. Şöyle sağa çekelim, emniyetli olsun. Çok netliği çok güzel. Bunu çekmeniz gerekiyor aslında. Yani bunu çekmem lazım. Kesinlikle şöyle bunu çekmeniz gerekiyor. Bunu iPhone'la çekmem lazım ki diğer kameralar bunu iyi almaz. Netliği gerçekten çok güzel. Hassasiyeti vesaire her şey çok iyi. Şimdi ben araçta istediğim iki şey var. Bir, müzik. Müzik, İki, viraj alma. Evet. Takipçilerim biliyor, size de söyleyeyim. Mazda 3'üm var, Bose müzik sistemi var. Evet. Çok memnunum. Fokal ses sistemini kesinlikle beğendim arkadaşlar. Çok hoş. Şimdi Fokal tabii çok var. Hani başka markalarda da var. Ama Fokal'in belli bir hani 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Hani iyilerini bulmak lazım. Bu iyilerinden bir tanesi. Şöyle hemen söyleyeyim. Arada lafınızı bölüyorum, özür dilerim. Bose müzik sistemi var. Fakat her araçta çok iyi çalışmıyor. Evet. BMW'nin mesela Harman Kardon'u var. Fakat 50. yıl serisindeki ses seviyesini, ses kalitesini diğer serilerde bulamıyorsunuz. Bu çok güzel olmuş. Aslında o şundan kaynaklanıyor. Yani bir 9-10 sene Borusan geçmişinden dolayı söylüyorum. Kapı izolasyonları, saçları onun da çok etkisi oluyor. Şimdi bas verdiğinde mesela benim aracımda oluyor. Kapı kollarından pıtır pıtır sesler geliyor. Evet. Bunda gelmedi. Hani dolu çünkü içerisi. Hani boş olduğu zaman tabii ki. Onu da söyleyeyim. Normalde 0-100 için uygun bir yer değil. Önümüzde biraz mail var. Fakat cihazımız onun düzeltmesini verecek bize. Tamam. İsterseniz bir 0-100 kalkış yapalım. Tamam. Şuradan sürüş modumuzu normal, Eco var, Spor var. Spor'u alalım. Spor moddayım. 0-100 yapacağım. Şimdi. Gayet güzel. 11.30 olmuş. Eğim vardı. Onun düzeltmesiyle 10.74. Fabrika verimiz 10.2'ymiş. Bizim elde ettiğimiz değerde 10.7. Araçta 2 kişiyiz. Kabul edilebilir. Evet, gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. O zaman dörtleri buradan. Evet. Güzel. Önceden buradaydı. Güzel her olmuş. Şey, güzel olmuş. Yani elimin altında sürüş modların burada ses açma kapama tuşunun hissiyatı çok güzel. Şöyle bir kapatayım. Çıtır çıtır. Evet. Malzeme kalitesinin güzel olduğunu gösteriyor bu. Audi'lerde geliyor bu sadece göğüste. Evet. Hatırlarsınız. Şurada da yine hemen ondan da bahsedelim. Bir kapaklı gözümüz var. USB-C bağlantımız var. Alt tarafta malzemelerinizi koyacağınız bir yer var. 12 volt çıkışımız var. Kablosuz şarj özelliğimiz var. Onu şurada yapıyoruz. Onu orada yapıyoruz, evet. Telefonu şuraya
koymamız gerekiyor. Biraz daha içeride kalmış oluyor. Şu an şarj ediyor telefonumuzu. Telefonu şarj ediyor. Burada şarj ettiğine dair yeşil ışık yaktı. Çünkü zaten şuradaki iToggle ekranından zaten bunu göremiyorum. Bu da hoş, güzel olmuş. Ekran çok beğenildi. Yani kendi müşterimizin açısından. Önceki ekranda iCockpit'te direksiyon ayarını yaptıkları zaman tam net göremiyorlardı. Evet. Bu panelin biraz daha yukarıda ve havada durması, hani hayalet ekran diyoruz aslında. Evet, evet. Artık görüş açısını hani çok rahat bir şekilde görebiliyorlar ekranın tamamını. Şunu da söyleyeyim. Ekran mesela benim ön taraftaki görüşümü etkilemiyor. Evet. Çok böyle aşağıda olsanız belki onu söyleyeyim. Koltuk bu arada en altı alıyorum şu anda. En altı aldım. Kendime göre ayarladım. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece şöyle köşe hafiften. Köşe, evet. Evet, o da o kadar olsun. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani görüşümü kesinlikle engellemedi. 21 inç olması güzel. Tek parça olması güzel. Tek böyle parça olması bir güzel, parça orada, bir parça burada. Bölünmüş değil, evet. İşte bazen ortada oluyor. Sonradan emanet takılmış gibi oluyor. Onlar burada olmamış. Işıklandırmalarımız dokunma ile çalışıyor. Dokunma, LED. Yine LED Evet, ışıklar evet. kullanılmış. Peugeot 3008'e bayağı çalışmış ki en çok sattığı Evet. araçlardan biri. Amiral gemisi diyebiliriz yani. Değil mi? Üzerine durmuş bu aracın. Poster çocuğu diyelim hani. Ne çocuğu diyelim? Ben duyamadım. Özür. Poster çocuğu. Poster çocuğu. Ha güzel, tamam, güzel tabir. Ekonomi moduna alalım. Şöyle aracı Tabii. biraz ekonomide Eko'yu kullanalım. aldığımız zaman biraz daha hissiyat düşüyor. Hem Evet, gaz pedalında gaz pedalında. hem direksiyonda. Sporda daha bir hissediyorsunuz o şeyi. Şöyle bir bakayım onlara. Sporda şu an Eko'dayım. Eko'da. Evet, gaz pedalım ben bastıkça gideceğim modunda. Modunda, evet. Zaten bu şekilde davranması gerekiyor. Şimdi normali aldım. Direksiyonda hafif bir sertlik hissettim. Güzel bir şey. Gaz pedalı tamam, ben artık normal tepkiler veriyorum diyor. Spora aldığımda direksiyon daha da hisli oldu. Daha da hisli oldu. Daha da güzel oldu. Ambiyans aydınlatmalarının renkleri değişiyor mu? Evet, değişiyor. Çok güzel. Yani modlar arası geçişte. Hatta bindiğimizde maviydi. Evet. Şimdi yeşil oldu. Yeşil mi oldu? Sinyal vermediğinizde tabii ki ne yapıyor? Size uyarı veriyor. Uyarı veriyor. Sinyal de mutlaka Şeridi verelim. tutmaya çalışıyor. Evet, Şeridi sinyal verelim mutlaka. Sinyal verelim. Ama malum İstanbul'da yaşıyoruz. Maalesef, maalesef. Ben motosiklet de kullanıyorum 2 aydır. Bayağı sıkıntı yaşıyorum bu hususta. Motorlara da lütfen hassasiyet gösterelim. Bagaj kapağımız elektrikli. 2 katlı bir bagajımız var. Bagaj hacminden de hemen bahsedelim. 520 litrelik bir bagajımız var. 2 kademeli. Yükleme eşiği düz. Koltukları yatırdığımızda 1570 litreye kadar çıkıyor. Arkada güzel bir alan oluşturacaktır. Yani, seyahatlerde bayağı işe yarıyor. Evet. Sessiz bir araçtayım. Şöyle hafiften bir hızlanayım. Yüksek hızdaki performansına bakayım. Evet. 110, 130, hafif hafif rüzgar sesi var. Evet, 130'dan sonra gayet iyi. Bu arada fren hissiyatından da bahsedeyim. Rejenerasyon da yaptığı için güzel bir hissiyat var. Güzel bir şey, evet. Kesinlikle. Ayağınızı fren pedalına böyle koyar koymaz tak hemen ben buradayım diyor. Rejenerasyon yapıyor, motor freni yapıyor. Bakın dikkat etmişsinizdir siz de. Motor freni de yapıyor, motor frenine de destek oluyor. Bu motor ve şanzımanın uyumunu gösteriyor. Aracın uyumunu gösteriyor. Evet, evet. Bazı araçlarda bunu göremiyoruz ne yazık ki. Fakat günümüzde pek çok marka artık bunu başardı. EAT6 şanzımanı da beğendim bu arada. Hadi bakalım. Biraz hızlı geçtik. Amortisörlerinden bahsedelim. Evet. Sizin yine sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Evet, estağfurullah. Amortisörler konfor ile sertlik arasında ama sertliğe böyle biraz daha yakın gibi. Evet, sizi konfor anlamında üzmüyor. Ben hafif böyle tatlı sert olmasını seviyorum. Şöyle sağımız solumuz boş olduğunda hemen bir göstereyim tekrar. Araçta bakın body roll çok fazla yok. Yani böyle lap lup yatmıyor öndeki arada. Kopmuyor yoldan Evet, yani. kopmuyor. Şimdi çok konforlu bir araç olduğunda bu sefer güvenlikle ilgili tedirginlikler yaşıyorsunuz. Viraja girdiniz. Arabanın dışı sportif. Yani sürüş karakteristiği de sportif olsun. Böyle düşünüyorum. Böyle olmalı. Bu arada çok uzaklaştık. Bir navigasyondan yol tarifi alalım mı? Kaybolacağız İstanbul'da. Evet. Madem Apple CarPlay'imiz var, kablosuz olarak bağlanıyoruz. Bu arada Yandex'i de Yandex de geldi aktarabiliyorsunuz. Evet. artık. Evet. Rota yeniden Oo. oluşturuldu. Çok güzel. Yani Netliği hoş. önceden yoktu. Yandex açmıyordu. Evet, şimdi artık Apple tüm CarPlay arabalarda, geldi. tüm arabalarda. Hafiften böyle bir trafiğe girersek durma kalkma özelliğini gösterelim. Evet, Durma evet. kalkma özelliğimiz de var. Bu da bence İstanbul'da, özellikle İstanbul'dan hani bahsediyoruz. İstanbul'daki trafik hiçbir yerde yok arkadaşlar. Yok. Hafta sonu Boğaz'da bir aktivite vardı. 2 saatte karşıya geçtim. Durma kalkma özelliğim olmuş olsaydı bağlardım adaptif hız sabitlemeye, keyfime bakardım.
Öndeki araca çarpma tehlikem yok. Tabii ki kontrol edeceğim. Kesinlikle. Ama hem güvenli hem konforlu. Öndeki aracı takip ediyor, direksiyonda bıraktım. Ve yakıt tasarrufu da oluyor bu şekilde de. Tabii yani şimdi hız sabitleme ile kullandığınızda yakıt tasarrufu elde edersiniz. Evet. Çünkü ben mesela gaz pedalıyla kullandığımda genelde biraz daha yüksek hızlarda Yüksek seyrediyorum. hızlarda, evet. Evet, şimdi aracı gördü, sola aldı kendini. Güzel bir şekilde. Evet, şeritten kopmadan. Zaten bir araç en çok dur kalklarda yakıt yakar. Evet, hibrit araçların zaten artısı bu. Artısı bu. Dur kalk yaptığınızda enerjiniz sıfır ve size 1500 kilogramlık bir ağırlıktan bahsediyoruz. Bu ağırlığı harekete geçirmek için büyük bir güce ihtiyacınız var. Hibrit araçlarda özellikle aracın ilk kalkış anında elektrik motorunun destek olması, Destek olması, evet. benzinli motorun eğer siz gaza çok fazla basmazsanız devreden çıkması sizin çok iyi bir yakıt tüketimi elde etmenizi sağlıyor. Yüksek hızlarda da yine elektrik motoru devreye giriyor. Hibrit araçlarda uzun süreli devrede kalamıyor tabii ki. Biraz daha böyle akü seviyesi yüksek olmuş olsa daha fazla destek yapabilir elbette. Yapabilir. Ama burada hibrit araçlarda asıl amaç şehir içindeki yakıt tüketimini düşürmek. Kırmızı ışığa denk geldik. Hiç bu kadar sevinmemiştim. Kırmızıya yakalandım diye. Evet, önümdeki araç ayrıldı. Önümdeki aracı gördü. Yumuşak bir duruşta. Profesyonel bir duruşta gerçekten. Evet. Biz olsak daha sert dururuz. Daha belki. sert durabiliriz. Evet. Ön kamera burada devreye giriyor. Ön kameradan da bahsedelim. Önde bir kameramız var. Arkada var. Arkada 360 kameramız derece, var. Tabii. Aynalarda kameramız var mı? 360 derece. Ben onları göremedim ama bakarım onlara da. Evet, araçlar Hangi hareket uygulamayı etti. açmak Gaza istiyorsun? bastım, çektim. Araç devam ediyor. Bu arada hemen benim sağdan gitmem lazım. Bastım, biraz daha süratlendim. Bakın aracın gaza bastığınızdaki o tepkisi güzel. Motor sesi de hoş bu arada. 1.2 litrelik bir motorumuz var. 3 silindir. 3 silindirli. Evet. 136 O beygir. tatlı bir böyle bir sesi hani böyle Evet. çok güzel veriyor. Hani kullandıkça daha çok kulağınız alışıyor. Kime? Kime? Evet, tabii ki Siri burada Siri şaşırıyor. burada şaşırıyor. Sana demedik Siri. Kime? Yok senlik bir durum yok. Şöyle bir güneşliğe baktım. Buradaki aydınlatmalar da güzel. Yan Evet. tarafta da muhtemelen vardır. Var evet. Evet. LED, çift LED geliyor. LED aydınlatmalar hoş. Gözlük saklama kabımız var. İçi yine güzel bir malzemeyle kaplanmış. Açılır sunroofumuz var. Özellikle Türk müşteriler sunroofu çok istiyor. Sunroof evet. Hani mesela 408'de çok yaşıyoruz onu. Mesela Allure paket mesela çok tatminkar bir paket aslında ama sunroof'u ekletemez miyiz? Hani Ekleyelim. sadece GT Evet. modelinde hani geliyor. 3008'in bu artısı var. Allure'da da var. Eski kasa Allure'da vardı. Yeni jenerasyon 3008'de de gene Allure'da cam tavan standart geliyor. Memnuniyet daha çok artıyor. Bozuk bir satıhtayız. Şimdi trim sesi olarak hemen bir değerlendirelim. Kendi kameralarım haricinde bir trim sesi almadım. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Siz konuşurken sözünüzle bölmek istemedim. Bakın şurada çıtalar gördüğünüz gibi kaplamayla kaplanmış. Bunlar trim sesinin oluşmasına engel oluyor. Bazı araçlarda buralar plastik. Plastik. Ama evet. bakın burada bir kumaşla kaplanmış Kumaşla. ve trim sesini Tabii. önleyecektir bu. Koltuklarda bu arada masaj fonksiyonu var. Evet, onları da bir deneyelim. Kedi Kedi patisi. patisi istiyorum. Kedileri çok severim. Oo, aman. Yani bunu Hakikaten, hissetmeniz evet, lazım. Evet yani. Belimde böyle kat kat kedi o patilerini dolaştırıyor şu anda. Çok güzel. Uzun yolda bu işe yarar. Evet. Mola verme sürenizi uzatır. Gayet başarılı. Gerçekten hani böyle Evet, böyle eliyle eli ittiriyor. ittiriyor tabii. Çok güzel, çok hoş. Yani bahtı açık olsun diyelim. Evet, yani Aracın- yani detaylı teste yakın bir test oldu açıkçası. Çok hususa değindik. İlk tanışma olarak benden artı puan aldı. Tarafsız olmayı çok seviyorum. Zaten taraflı bir video kesinlikle üretmek istemiyorum. Bu araçta mesela eleştirebileceğim diyeyim. Bir hususu sadece söyleyeyim. Şurada mesela iToggle'ın tuşları var ya. Evet. Bakın bunlar komple birlikte hareket ediyor. Bunlar bence ayrı ayrı olabilirdi. Bu benim görüşüm. Evet. Ama burada hepsinin aynı anda hareket etmesini açıkçası istemezdim. Bir tek eleştirim tasarım anlamında bu olacak. Onun haricinde gerçekten aracı da biraz incelemiştim sürüşe başlamadan önce. Ya nereden not kırayım dediğim bir şey olmadı. Bir şey olma evet. Biraz alışmak gerekiyor evet. Evet, Hani biraz menülere alışmak gerekiyor. Sonuçta hani o çevirmeli tuşlara alışmışız ya. Bunlara da alışmak gerekiyor ama en azından şurada hızlı kullanma menülerinin olması güzel. Tabii. Ben masajımı kapatacağım. Masaja doydum. Onu burada hızlı bir menüsü için yani düğmesi var mı? Masaj düğmesi var mı burada? Var galiba.
Var mıydı? Altta evet var. Evet. Geri görüş aynamız çerçevesiz, şık tasarlanmış. O da yine güzel bir tasarım öğesi olmuş. Ya Peugeot bu arabaya uğraşmış. Evet, biraz zaman harcanmış. Buradaki malzeme kalitesinden bahsedeyim. Dizimin değdiği yerler yumuşak. Şuralar kaplı. Bir bezle kaplı arkadaşlar. Buralarda bir kumaş var. Sol taraf yine kaplı. Elimi koyduğum yer sol tarafta güzel. Üst taraf daha yumuşak. Buralar yumuşak. Arka taraflar, oralar sert. Zaten C SUV olduğu için bunlar normal. Malzeme kalitesi olarak da sınıf standartlarında olduğunu söyleyebilirim. Aslan pençesi görünümlü farlarımız var ya. Üçlü. Üçlü değil mi? Üçlü, Bunda da evet. üçlü. Önceki Onlar da güzel. jenerasyonda tekliydi. Daha dolu oldu. Evet, daha dolu Yani dolu ön oldu. taraf daha dolu oldu. Tırnaklarını böyle geçirmiş. Geçirmiş böyle. Evet. Bir de gelen müşterimizden en çok sorulan sorulardan bir tanesi. 1.2 motor bu arabayı kaldırır mı? Evet. Hani evet. Güzel. gayet de çok iyi kaldırıyor. Kaldırıyor. Zaten 10.2 fabrika verisi. Biz 2 kişiyle 10.7'yi yakaladık. Ki meyilli bir yolda. Yok, onun düzeltmesi alınmış Düzeltmesi haliyle alınmış söylüyorum. ha. Aynen. Çok yani iyi. çok iyi. Fabrika verisini yakaladı. Arkadaşlar 10.2 saniyeden bahsediyoruz. 1500 kilogramlık bir arabadan bahsediyoruz. Bence yeterli. Fazlasını istiyorsanız o zaman farklı arabalara bakmanız lazım. Bu arada 1.2 hibrit motorla ilgili mutlaka söylemem gereken bir şey var. Bunlarda bir trigger problemi vardı. Evet. Biliyorsunuz yağın içerisinde dolaşıyor. Fakat 1.2 hibritle birlikte bu olay artık yok. Yok. Kalktı. Orada PSA grubu o hatasını fark etti ve gerekli düzenlemeyi yaptı. Ya zincirli sisteme geçti ya da o yağlama sistemini değiştirdi. Şu an tam hatırlamıyorum. Öğrenip altyazı olarak size mutlaka gireyim. Fakat böyle bir probleminiz olmayacak. Sizi anlayamadım. Beni anlayamayan çok insan var ama sıkıntı yok. Tek sen değilsin. Şimdi kenara çektik daha emniyetli olması için. Görüntüleri biraz aktaralım size. Menüleri görebiliyoruz bakın burada. İyi iş çıkarttığımızı söylüyor. 6.7 litre yakmışız. Aracı aldığımızdan bu yana bence iyi bir değer. Bir defa olsun hızlanma yaptık. Yüksek hızlara da az çıktık ama potansiyeli var. Navigasyon ekranını yine komple buraya taşıyabiliyorum. İlk izlenim videomuzu kapatırken hemen aracı özetleyeyim. Konforlu, güvenli, iyi bir müzik sistemi olan, gerçekten çok iyi bir müzik sistemi olan güzel bir araç. Kesinlikle Peugeot 3008 bir önceki nesle göre Sizi anlayamadım. beni anlayamamaya devam ediyor. Peugeot deyince ses asistanı girdi. Ses asistanı giriyor devreye, Tamam. evet. Sana demiyorum Peugeot'cuk. Senden bahsediyoruz ama. Bir önceki nesle göre kıyasladığımda aracı çok daha iyi yerlere getirmiş. Özellikle dış görünüm açısından daha sportif, daha böyle dinamik hatları var. İç tarafta daha kullanışlı bir ekran, panel, iToggle ve özellikleri var. Hibrit motorunun gelmesi güzel olmuş ve yarı otonom sürüş çok başarılı. Aracı genel hatlarıyla genel anlamda beğendim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Onu da hemen sorayım. Müşterilerimizin 3008 deneyimini daha yakından yaşamaları için Mar Otomotiv Eyüp bayimize davet ediyorum. Mar Otomotiv'e gelin. Ben hemen size bir anımdan bahsedeyim. Sene 2004 Opel Corsa aldım. Opel Mar'dan. Her Güzel. zaman geçtiğimde oradan bahsederim yani. Çok da uzun süre kullanmıştım. Mar Otomotiv arkadaşlar, ben de kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eyüp Devlet Hastanesi'nin hemen yanında mutlaka gelin ve bu test deneyimini yakalayın, tecrübe edin. Bu araçla ilgili bilginiz, fikriniz olsun. Bir araç almadan önce bana çok soruyorlar, o mu olsun, bu mu olsun. Mutlaka gidin ve test edin. Test etmeye gittiğinizde size yardımcı oluyorlar. Kesinlikle olacaklardır da. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere de. Çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Ya hocam, ben araçları çok seviyorum. Hani biz nesil olarak Kara Şimşek'le büyüdük. Kaç doğumlusunuz? 79. Ben de 82 doğumluyum. 82. Yani o pazar günlerini Saat 4.30'da. saat 4.30'da İple çekerdik. değil mi? Ben şöyle bir anım var. Bir gün Kara Şimşek yayınlanmadı. Artık o gün maç mı var, ne varsa böyle. Ya oturup aldığımı biliyorum Evet, ya. evet kesinlikle. Yani bizim jenerasyon böyle. Yani ben araçları çok seviyorum. Teknik olarak incelemesini çok seviyorum. Amacım, hedefim şu. İnşallah hani takipçilerin de desteğiyle Türkiye'nin en iyi otomobil test kanalı olacak. İnşallah. Ben bu konu bu adımda, Desteklerimizle, desteğimizle evet, inşallah. kesinlikle. Hem firmalardan araç desteğine ihtiyacım var, hem de videoyu izleyen insanların da abone olmasını istiyorum. Şöyle bir durum var. Ne yazık ki videoyu izleyenlerin sadece %3'ü, 4'ü abone. Yani son bir yılda 7.7 milyon görüntülenme almış kanal. Yani 7 milyonun üzerinde kişi bu kanala bakmış. Son bir yılda
atıyorum 10.000 takipçim olmuş. 10.000 takipçi. Yani çok az. Çok az evet. Ücretsiz. Yani abone olmak ücretsiz. Beğenmek ücretsiz arkadaşlar. Sizin beğenileriniz bizim videolarımızda öne çıkartıyor. O yüzden one click away diyor İngilizce olarak. İngilizce Yani olarak. bir tik, Bir bir tik. tikleme, yani Türkçesi de konuşamadım, özür dilerim. One click away, bir tık ötede. Bir tık ötede. Böyle bir mouse tıklaması ötede. Türkçe konuşmaya çok dikkat ediyorum. İngilizcem çok iyi. Bu aracı İngilizce anlatabilirim size. Ona şüphem yok. O Ona derece şüphem iyiyim. yok. Ama özellikle işte mesela piyano bilek değil de piyano siyahı demek hoşuma gidiyor. Çünkü Türkçemizi çok bozduk. Şarkılarla bozduk, kültürle bozduk. Yani şu mesela ben de söyledim. Yani. Ben gerçekten Türkçemize de sahip çıkalım. Videoyu bitirelim. Kamera arkası da böyle olmuş olsun. Hoşça kalın tekrar.